Arkadaşlar merhaba, Esralı Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Yeni kanalımda yeni Hello Kitty yapmam gerekiyordu ve ben de yaptım arkadaşlar. Eski kanalda olan şimdilik eski kanalda kaldı. Bir de o çekim videoları çok böyle YouTube'a ilk başladığım zamanlarda biraz böyle acemi çekimi olabilir diye ben sıfırdan sizin için video çektim. Hello Kitty'yi her yapışta çok beğeniyorum ama çok tatlı oluyor gerçekten. Bunu özellikle arkadaşlarınıza hediye olarak yapabilirsiniz. Anahtarlık olarak yapabilirsiniz. Biblo, süs, yani her şekilde bunu herkes için yapabilirsiniz. Ve en güzel arkadaşlar 1,5-2 saatte bitiyor olması. Yani eğer oturuyorsanız, işiniz yoksa, ki kadınların işi mutlaka çoktur. Şöyle söyleyeyim, 1,5-2 saatinizi, vaktinizi heba edeceğiniz zaman, ayıracağınız zaman mutlaka 1,5-2 saatte bitecek bir bebek. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle bir karış, yani mesuram burada yok ama 15 santim yoktur bile diye düşünüyorum, ama sonradan ölçüp ben yorumlara yazarım. İp zaten arkadaşlar yani 50 gramdan çok az gidiyor. Elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Elbiselerini istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bir videoda bitirdim. Tek video olacak, tek parça olacak. Aynı diğer videolarda olduğu gibi. Başka söyleyecek bir şey var mı arkadaşlar? Lütfen yeni kanalıma abone olun, olur mu? Yani izleyip geçmeyin. Bu tekrardan büyümemiz için, benim için çok kıymetli. Daha diğer videolar tabii ki gelecek. Öncelikle bu hani eskiden çok izlenen videolar vardı. Hello Kitty, emzikli bebek, sarı zürafa. Onları dediğim gibi amatör çekim yapmış olabilirim daha önceden. Ben tekrardan bunları çekeceğim. Yavaş yavaş çekeceğim inşallah. Şimdi dediğim gibi sınavlara da hazırlanıyorum. Bir KPSS'ye hazırlanıyorum. Dualarınızı da bekliyorum. İnşallah güzel bir atama alabilirim. Güzel bir puan alabilirim daha doğrusu. Bu konuda gerçekten dualarınıza talibim. Ama burada tabii ki YouTube'u da bırakmayacağım. Diğer kanal artık dediğim gibi artık bana ait değil, ama eski videolarımı alacağım. Artık burası bizim kanalımız. Esralı Tarifler yeni olarak. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Yaptıklarınızı Instagram Esralı Tarifler adresinden beni etiketlerseniz, bağlantı kısmına hatta kanalımın linkini oraya koyarsanız arkadaşlar çok benim için güzel bir şey yapmış olursunuz. Dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Bu arada göz için arkadaşlar 8 milim kullandım. 2,0 tığ kullandım. Başka da sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi ayakları yapmaktan başlayalım arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Hemen ikinci ayağı yapıyoruz birlikte. Beyaz ipimi aldım. Beyaz ip vazgeçilmez olmalı Hello Kitty anahtarlıkta, ama şu elbise rengini tamamen size bakıyorum. Çok güzel renkler yapmıştınız diğer kanalımda yaptığımda. Beyazla sarı, beyazla mor, beyazla pembe, her rengi, beyazla kırmızı, hangisini isterseniz yapabilirsiniz ve çok güzel oluyor. Şimdi beyaz ipimle sihirli halkamı oluşturdum ve 6 tane sık iğne örüyorum. Halkamı kapattım. 6 tane arttırma. Her ilmek içerisine bir tane arttırma yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnem olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane daha arttırma yapıyorum. Şimdi hemen bir işaretçi alıyorum. Hatta işaretçi şuradan dibindekinden kesebilirsiniz. Çok uzun bıraktıysanız benim gibi. Ya da farklı renkte. Şimdi arkadaşlar burada 4 sıra boyunca arttırma yapmadan 12 adet sık iğne örüyoruz. 4 sıra. 4 sıra boyunca 12 adet sık iğne ördüm. Ve şimdi arkadaşlar hangi renkle yapacaksanız o rengi alıyorsunuz. Ben pembeyi yapacağım. Pembe ipimi aldım. Şimdi 4 sıra ördük ya arkadaşlar. 4 sıra ördüğümüzün son sık iğnesini sökün. Bakın ben onu örmemiştim. Son sık iğneyi alırken beyazdan değişim yapıyorum. Telefonumun alarmı, ilaç içmem gerekiyor, onu hatırlatıyor. Bu arada bir enfeksiyon geçiriyorum. Antibiyotiğim var. İnşallah iyi olacağız.
Şöyle değiştirdim ve bir sırada 12 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi arkadaşlar siz burada ilmek kaydırma yapıp ipi kesin, bir tane daha ayak örün. Ben ikinci ayağı ördüğüm için ipimi kesmeyeceğim. Şimdi sadece burada beyaz ipimi kestim. Çünkü bir süre pembeyle devam edeceğiz. Şöyle ipleri de birbirine bağlayalım. Ben gideyim, ilacımı içeyim, geleyim. Siz de diğer ayağı örün, sonra gövdeyi yapalım arkadaşlar. Şöyle güzelce, hatta doldurabilirsiniz ya da birleştirdikten sonra da doldurabiliriz. Evet, ikinci bacağı da tamamladık. Şimdi hemen ayak birleştirmeye geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, tam kopardığımız kısımdan diğer ipi kestiğimiz kısımdan iki ayağı birleştiriyoruz. Zincir çekmeden birleştiriyoruz. Hemen devam ediyorum. Birinci bacaktan örmeye 1 2, gerçi saymaya gerek yok. Bacak zaten 12 taneydi. İlkini birleştirmiştik. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda 28 adet sık iğnem olacak. Devam ediyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Şimdi hemen bakın arkadaşlar, şurada bir kopukluk olmasın diye şu ipin geldiği kısımdan battım ve diğer kısma batıyorum ki hani böyle birbirine ayrık olmasın diye. Ama bunu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt diğer bacağı örmeye geçebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Şimdi birazdan ayakları dolduracağız. Şimdi buradaki son sık iğneyi de ördük ve burası artık bizim sıra başımız oluyor. Şimdi bu sırada da yeni sıraya geçiyoruz. Şu an 28 adet sık iğnemiz var. 1 2 3 4 5 arttırıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arttırma yapıyorum. 5 sık iğne, bir arttırma ve sonrasında arkadaşlar bir sıra düz örüyoruz. Arkadaşlar 5 sık iğne, bir arttırmadan sonra bir sıra düz ördük. Hemen devam ediyorum. Şimdi burada 5 sık iğne, bir azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. 1 2 3 4 5 azaltıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi artık doldurma işlemini yapalım arkadaşlar. Sonra blow öreceğiz. Yani ilmeğin arka lobundan ki etek kısmını yapabilelim elbise. Şimdi bir sıra boyunca blow yapacağız yeni sıramızda. Yani ilmeğin arka lobundan şöyle. Arkadaşlar doldurduktan sonra şu parmağınız hep şöyle şurada olsun ki örerken elyaflar
elinize gelmesin, tığınıza gelmesin daha doğrusu. Şimdi bir sıra boyunca ilmeğin arka lobundan örüyorum. İlmeğin arka lobu arkadaşlar şöyle tek lob, arka lobundan, yani back lob olarak geçer genelde tariflerde. Şu ön lob değil, arka kanattan bir sıra bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bir sıra boyunca back lob yani blow olarak ördük. Hemen şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma olarak devam edelim ve sonra bir sıra düz. Şimdi 21 sık iğneyi bir sıra ördük. 6 sık iğne bir azaltmadan sonra bir sıra düz ördük. Şimdi 5 sık iğne bir azaltma. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar doldurarak gidin. Her 2 sıra ördükten sonra doldurun yani. Daha rahat edersiniz. Şimdi 5 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Sonra bir sıra düz örüyorum. Yani sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma, sonra düz. Şimdi arkadaşlar azaltmamızın son kısmına geldik ya. 3 tane sık iğne bir azaltmayı sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda 3 sık iğne bir azaltmayı yaparken en son azaltmamızda ip değiştireceğiz. İpi beyazla değiştiriyorum. Artık kafa kısmına geçiş yapıyoruz burada. Şimdi şu an 12 adet sık iğnemiz olduğu için her ilmek içerisine arkadaşlar arttırma yapacağız. Hatta şöyle isterseniz işaretçi kısmını alın. Şimdi her ilmek içerisine arttırma. Birinci arttırma. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. Beşinci arttırma. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi şunu çekiyorum. Yeni işaret çalacağım, o biraz dağıldı. Takla attı elimde resmen. Şimdi 12 tane arttırmamı yaptım. Ve artık pembe ipimi şimdi kesiyorum. Artık pembe ipime etekte ihtiyacım olacak. Şimdi arkadaşlar doldurma işlemini güzel yapın ve şu kısmı güzelce bağlayın. Ben biraz ipi kısa kesmişim. Kısa bırakmışım. Siz benim gibi yapmayın. Şimdi şöyle güzelce içe doğru ittirin ve şöyle güzelce doldurun. Hemen yeni bir işaret çalıyorum kendime. Şimdi kafayla devam ediyorum. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 1 2 arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma. 2 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi hemen yeni sırama geçiyorum. 3 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu sırayı 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki sırayı 4 sık iğne bir arttırma ve sonra 8 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Sonra birlikte devam edelim.
Arkadaşlar 8 sıra boyunca ördük. Hemen şimdi şöyle arka kısım burada, ön kısım burada. Şöyle boyun kısmından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıraya gözleri takacağım. Şöyle bir bakacağım. 8 milim göz kullanıyoruz. Birinci gözümü taktım ve aralarında 8 sık iğne bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hatta şöyle yapayım. 9'uncuya takayım. Bu şekilde artık şu kısımları da takalım vidalarına ve devam edeceğiz. Şimdi gözleri taktık. Birazdan dolduracağız. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma. 6 sık iğne bir azaltmayı yaptık. Hemen devam ediyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir azaltma. 5 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltma. Şimdi doldurarak gidelim ve sonrasında 4 sık iğne bir azaltma yaptık ya. 3 sık iğne bir azaltma, 2 sık iğne bir azaltma ve 1 sık iğne bir azaltma yapalım. Sonra birlikte kapatacağız. 1 sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra arkadaşlar doldurma işlemini tamamlamış olduk. Şimdi kafayı kapatıyoruz. 6 tane azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, şimdi 6 tane azaltmayı yaptım ve ipimi biraz uzun kesiyorum ki buradaki kafa kısmındaki boşluğu kapatacağız. Şöyle karşılıklı ilmeklerle kapatalım. Şöyle. En sonunda bakın şöyle yaptığımda herhangi bir yerden çıkıyorum ki şurada şöyle bir çukur gibi olmasın yani. Daha doğrusu biraz çukur görünsün ki içe girsin yani. Böyle çıkıntı olmasın. Onu söyleyemedim. Şimdi arkadaşlar etek kısmını da yapalım. Önce etek kısmını yapalım ki sonra kolları taktıktan sonra eteği örmek zor olacak. Hemen etek kısmını göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar şuradan arkada blok yapmıştık ya, blok kalan kısımlara şöyle önce ipimi taktım. Şimdi bir zincir yaparak burada ne yapıyorum? Sabitledim. Hemen ipimi doladım. Şu sabitlemeyi yaptıktan sonra ipimi doladım. Hatta şöyle ipimi 2 kere doladım. İlk her zaman biraz zor olur. Şimdi aynı ilmeğe batıyorum. Bir kere de çıktım. Bir kere çıktım. 2 kere çıktım. Ve 3 kere. Yani üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın ipimi 2 kere doladım. Aynı ilmeğe battım. İpimi aldım. 2 ilmek çıkarttım. İpimi aldım. 2 ilmek çıkarttım. İpimi aldım. 2 ilmek. Burada üçlü trabzan yapıyoruz. Ve her ilmek içerisine 2 tane. 2 kere doluyorum arkadaşlar. Her ilmek içerisine 3 tane pardon. Üçlü trabzan yapıyorum. Burada ikili trabzan da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben biraz böyle eteğin uzun olmasını istiyorum. Hemen yan ilmeğe geçtim. İpimi 2 kere doluyorum. 1 2
3. İpimi 2 kere doladım. Hemen aynı ilmeğe battım. 1, 2, 3. İpimi 2 kere doladım. Aynı ilmeğe battım. 1, 2, 3. İpimi 2 kere doladım. Aynı ilmeğe batıyorum. Pardon. Yandaki ilmeğe batıyorum. Çünkü bir tanesinin içerisinde 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Aynı ilmeğe battım. 1, 2, 3. İpimi 2 kere doladım. Üçüncü kez batıyorum aynı ilmeğe. 1, 2, 3 ve ipimi 2 kere doladım. Hemen yan ilmeğe. Bu şekilde arkadaşlar her ilmek içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle elbise oluyor. Arkadaşlar şimdi etekte son üçlü trabzanımı yapıyorum ben de. Ve ilmek kaydırmayla ilk yaptığım trabzanla birleştiriyorum ve zincir çekiyorum. Bitiriyorum. Şimdi hazır şurayı yapmışken hemen şu bel kısmındaki kemer kısmını da yapalım. Şöyle. Bakın tam şuradan şuradaki en alttaki boşluk var ya arkadaşlar. Blow flow yaptığımız kısım. Şuradan hemen bakın en alttaki sık iğnelerden bahsediyorum. Beyaz ipimi aldım. Şimdi beyaz ipim şöyle birazcık uzun bırakıyorum. Ve tekrar bakın beyaz ipin çıktığı yerden girip hemen yan sık iğneden çıktım. İlmek kaydırdım. Şunu sonra arkadaşlar sökeceğiz. Koparacağız pardon. Bakın ipin çıktığı yerden girdim. Yandan çıktım. İlmek kaydırdım. İpin çıktığı yerden girdim. Hemen yandan çıkıyorum. İlmek kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bütün sırayı bu şekilde ilmek kaydırarak yapacağım. Hep ipin çıktığı yerden girdim. Yan taraftan çıkıp ilmek kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Arkadaşlar şimdi kolları göstermek istiyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halka içerisine ve 4 sıra boyunca 6 adet sık iğne örüyoruz ve en sonuncu olan kısmı göstereceğim. Karşılıklı birleştiriyoruz. Bakın. Karşılıklı 2 ilmekte birleştirdim. İpimi uzun kesiyorum ve kulak kısmını da göstereceğim. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi kulağı da hemen hızlıca bir göstereyim. Hatta tarif etsem bile olacak. 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hep 6 tane arttırmaya alışkınız ama burada öyle yapmayacağız. Bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Bir kere daha bir sık iğne, bir arttırma. Bir kere daha bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz ve sonra bir sıra düz örüyoruz ve kulak bu şekilde olmuş olacak. Şöyle kulakları dikimi de göstereceğim. Kolları arkadaşlar şöyle şu kısımlara, diğerini de yan kısma dikelim. Kulak dikimini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi hemen kulakları da gösteriyorum. Bakın şu kısımdan diktiğimiz kısım var ya, şuradan bir, bakayım şöyle, bir ikinciden bir iki, yani şöyle karşılıklı kulakları dikiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. kısımdan çıkıyorum. Bu şekilde kulakları dikiyorum. Hemen şu uçtan da birleştirdiğinizde zaten iki kulağı da arkadaşlar şöyle kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen bakın
sağlamlaştırıyorum. Bir kulaktan bir kafadan, bir kulaktan bir kafadan bu şekilde sağlamlaştırarak dikiyorum. Ön kısımdan da aynı şekilde dikelim. Bakın şöyle bir kulaktan, bir kafadan, bu şekilde dikelim. Arkadaşlar şimdi fiyonk kısmını yapacağız. Hemen fiyonk için ipimi alıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturdum. Elbisenin rengi hangi renkse o renkten yapıyorsunuz. Sihirli halkamın içerisine 4 tane zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Birinciyi yaptım. Şimdi ikinci. 1, 2. Şimdi 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu şekilde sabitliyorum. Sık iğneye de sabitleyebilirsiniz. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Hemen 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 1, 2, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi ipimi biraz uzun keseceğim. Hatta bir zincir çekip şöyle şimdi arkadaşlar ortadan ipi doluyoruz ve bağlıyoruz. Kulak kısmının hangisini istiyorsanız dikebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi yüz şekillendirme için siyah ipimi aldım. Şöyle gözden 1 2 şöyle yapayım. Ya da bu şekilde gözden 2 tane boşluk bırakarak şöyle 1 2 3 4 tane ördüm. Şimdi bir üstünden çıkarak şöyle biraz çapraz olacak şekilde bir altından çıktım. Şöyle hemen karşı taraftan çıkıyorum arkadaşlar. Aynı işlemi oraya yapıyorum. Hemen üst taraftan çıktım. Hemen bir altından çıktım. Dediğim gibi aynı işlemi buraya yapabilirsiniz. Şunu aynı yerden yapalım ki. Bu şekilde bu kısmı bitirdik. Şimdi sarı iple burun işleyeceğiz. Hemen sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimi aldım. Onu da şöyle herhangi bir yerden girdim. Şöyle gözün ikinci sık iğnesinden arkadaşlar. 1 2 3 4 2 kere geçmeniz yeterli olacaktır burun için.
Şimdi arkadaşlar etek kısmında bir fiyonk da yapmak istiyorum ve Hello Kitty'yi burada bitirmek istiyorum. Bir videoda yapabileceğimiz çok pratik bir anahtarlık oldu. Diğer kanalda çok fazla sevilmişti ama bir önceki videolar biraz böyle amatörce bir çekim olduğu için bu videoda çok daha detaylı anlattığımı düşünüyorum. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şöyle bakıyorum. 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi arkadaşlar küçücük bir fiyonk oluşturmamız gerekiyor. Sanırım 20 zincir yetecek. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 20 tane zinciri çektim. Tamam. Şimdi iğnemi alıyorum. Beyaz ipi iğneye takıyorum. Şöyle ortadan bir fiyonk oluşturuyoruz. Küçük bir fiyonk olacak. Çünkü zaten elbisemiz biraz küçük olduğu için şöyle arkadaşlar ortadan fiyonk oluşturarak dikiyoruz. Bu şekilde. Küçük olduğu için biraz evet zorlanacaksınız ama o yüzden küçük işleri çok fazla sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi elbisenin isterseniz yan tarafına isterseniz orta tarafına şöyle ben yan kısmına yapacağım. Bunu dikelim. Artık Hello Kitty'yi de burada bitirmiş oluyoruz. Şöyle fazla ipleri keselim. Şöyle minicik bir kurdelemiz oldu. Bunu güzelce dikiyoruz. Ve artık Hello Kitty'yi burada bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi şurada anahtarlık yapmak istediğiniz kısma şöyle beyaz iple zincir çekiyorsunuz. Burasını güzel bir sağlamlaştırmanız gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5 bakıyorum. 6 hemen yan tarafa bir ilmek kaydırmayla battım. Zincir çektim. Ve burada ipleri sağlamlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde artık Hello Kitty'mizi bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar Hello Kitty bitti. Çok da tatlı olduğunu düşünüyorum. Bunu her renklerde yapabilirsiniz. Yaptıklarınızı arkadaşlar şu an bitirdiyseniz Esralı Tarifler Instagram adresinden beni etiketlerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Ve başka yerlerde de Esralı Tariflerden yaptığınızı söylerseniz kanalımın linkini de paylaşırsanız Instagram'da çok mutlu olurum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifli öğlenler dilerim.